günaha karşı koymanın tek yolu, ona boyun eğmektir. Bu 100 yıldan daha uzun bir süre önce yazılmış bir cümlenin, bugünün anı yaşa takıntılı dünyasına atılmış bir kancası. Oscar Wilde, Dorian Gray'in portresinde güzelliğin ve gençliğin fethine çıkan modern ruhun en karanlık yolculuğunu anlatır. Bu yolculuğun merkezinde basit bir fikir yatar. Eğer ahlakı bir kenara bırakıp estetiği, yani güzelliği, tek ölçüt olarak alırsak hayat neye benzer? Dorian Gray, bu sorunun cevabını yaşamak için ruhunu bir portreye hapseden adamdır. Portre, onun yerine yaşlanacak, onun yerine çirkinleşecektir. İşlediği her günah, yüzündeki her zalim çizgi, tuvalde belirecektir. Kendisi ise, sonsuza dek genç, taze ve lekesiz kalacaktır. Tıpkı ustalıkla filtrelenmiş bir sosyal medya profili gibi, arkada, tavan arasında kilitli duran ise, etiketlenmekten korktuğumuz o fotoğraftır. Bu radikal fikri ortaya atan Oscar Wilde, yaşadığı dönemin yani Victoria İngiltere'sinin tam zıttı bir adamdı. Katı ahlak kurallarının baskının ve ikiyüzlülüğün hüküm sürdüğü bir çağda, sanatı ve hayatı haz ve güzellik üzerine kurmayı savunan estetizm akımının en parlak temsilcisiydi. Wilde için hayat sanat gibi yaşanmalıydı, güzel ve dramatik. Dorian Gray, onun bu felsefesini ete kemiğe büründürdüğü ama aynı zamanda tehlikelerini de sergilediği bir düşünce deneyidir. Peki, sanat ve hayat arasındaki bu tehlikeli alışverişte, asıl zehir portrenin kendisi mi, yoksa Lord Henry'nin Dorian iğneye kulağına fısıldadığı kelimeler mi? Roman bize 3 farklı tavır sunar. Ressam Basil Hallward için sanat, bir tapınma biçimidir. Dorian aynı güzelliğine hayrandır ve bu hayranlığı tuvale dökerken, içine kendimden çok fazla şey koydum der. Sanatın, sanatçının ruhunun bir ifşası olduğuna inanır. Bu yüzden portrenin sergilenmesini istemez çünkü ruhunun sırlarının, Dorian'a duyduğu bu derin ve karmaşık sevginin ifşa olmasından korkar. Basil için sanat, ahlaktan ve kişisel duygudan ayrılamaz. Diğer yanda Lord Henry Wotton vardır. O, hayatı bir sanat eseri gibi gören ama ona bir sanatçı gibi değil, bir eleştirmen gibi yaklaşan adamdır. Kendisi eyleme geçmez, sadece izler ve yorumlar. Dorian, en büyük eseri olarak görür, onu şekillendirmekten, yeni fikirlere zehirlemekten ve sonra olacakları bir koltukta oturup izlemekten müthiş bir zevk alır. Ona göre hayatın amacı kendini gerçekleştirmektir ve bunun yolu da her arzuyu, her dürtüyü sonuna kadar yaşamaktır. Ahlak, toplumun bizi kontrol etmek için uydurduğu sıkıcı bir oyundur. Wilde, "Aynı ünlü sanat tamamen işe yaramazdır" aforizması, en çok Lord Henry'nin dilinde hayat bulur. Sanatın tek amacı güzelliktir, bir ders vermek ya da birini daha iyi yapmak değil. Ve ortada Dorian var. O, bu iki kutup arasında savrulan deneyin ta kendisidir. Başta Basil'in saf, bozulmamış ideali iken, Lord Henry'nin felsefesini duyduğunda adeta büyülenir. Hayatı bir sanat eserine, kendini de estetik bir objeye dönüştürmeye çalışır. Güzelliğin her şeyi meşru kıldığı bir ahlak sistemi kurar. Bir insanı mahvetmek, eğer bunu güzel bir şekilde yapıyorsa, bir sorun değildir. Kırdığı kalbin estetik bir trajedisi varsa, vicdan azabı gereksizdir. Fakat Wilde, dehası tam burada ortaya çıkar. Sanatın ahlakı yoktur diyen bir kitabın tam merkezine, ahlakın en somut sembolünü, bir vicdan sayacını yerleştirir, portreyi. Dorian, ahlaktan kaçmaya çalıştıkça, portre ona ahlakı dayatır. Her günah, tuvalde bir lekeye, bir çirkinliğe dönüşür. Böylece kitap, kendi manifestosuyla çelişir ve şunu gösterir. Estetiği etikten ayırma girişimi, eninde sonunda korkunç bir ahlaki çöküşle sonuçlanmak zorundadır. Sanat işe yaramaz olabilir ama hayat asla. Dorian, ayın çöküşünden tamamen Lord Henry mi sorumlu? Yoksa bu kitap, insanın kendi karanlığından kaçamayacağını mı söylüyor? Lord Henry, şüphesiz bir katalizör. O Dorian'a daha önce hiç düşünmediği fikirleri sunan, onu zehirleyen bir akıl hocası, bir proto-influencer. Dorian'a verdiği sarı kaplı kitap, adeta günahın el kitabı gibidir ve Dorian, yıllarca etkisi altına alır. Lord Henry, bir insanı etkilemek, ona kendi ruhunu vermektir. Derken, aslında ne kadar tehlikeli bir oyun oynadığının farkındadır. Dorian, kendi felsefesinin canlı bir kanıtı haline getirmek ister. Onu bir proje olarak görür. Fakat Dorian masum bir kurban mıdır? Wilde bize pek de öyle olmadığını hissettirir. Lord Henry ortaya çıkmadan önce bile Dorian, kendi güzelliğinin farkına vardığı an narsistik bir kibre kapılmıştır. Portreye bakıp, "Ben genç kalayım, o yaşlansın" diye haykırdığı o an, Lord Henry'nin değil, kendi ruhunun en derin arzusunun dışavurumudur.
Lord Henry, sadece zaten var olan bu narsizmi ve bencilliği beslemiş, ona entelektüel bir kılıf, felsefi bir meşruiyet sağlamıştır. Dorian, Sybil Vane'e zalimce davrandığında, bunu Lord Henry ona emrettiği için yapmaz. Bunu yapar, çünkü Sybil, onun estetik beklentisini karşılayamamıştır. Sanatı, yani oyunculuğu, aşka feda eden Sybil, Dorian, Ian gözünde artık güzel değildir ve bu yüzden değersizdir. Yani Dorian, Lord Henry'nin felsefesini bir bahane olarak kullanır. Tıpkı bugün, kendi arzularımızı ve zaaflarımızı haklı çıkarmak için bize uygun ideolojileri, yaşam koçlarını veya akıl hocalarını arayıp bulmamız gibi. Dorian, sorumluluktan kaçmak için bir felsefeye sığınır. Ama tavan arasındaki portre, ona sürekli olarak asıl sorumlunun kendisi olduğunu hatırlatır. Bu roman, toplumun ikiyüzlülüğüne de acımasız bir eleştiri getirir. Dorian, en korkunç günahları işlerken, Londra sosyetesinde el üstünde tutulmaya devam eder. Neden? Çünkü güzeldir. Yüzünde en ufak bir leke, en ufak bir kötülük izi yoktur. İnsanlar onun hakkında korkunç dedikodular duyar ama yüzüne baktıklarında, "Olamaz, bu kadar masum görünen biri bunları yapmış olamaz," derler. Toplum, gerçeğe değil, yüzeye, görüntüye değer verir. Ahlak, bir dedikodudan ibarettir. Ama güzellik, sorgulanamaz bir gerçektir. Dorian hem en seçkin salonlarda bir dükle şarap içer, hem de şehrin en tekinsiz afyon batakhanelerinde, kılık değiştirerek en dibe batmış insanlarla vakit geçirir. Bu iki dünya arasında gidip gelirken, portresi onun gerçek pasaportu olur. Yüzü temiz kaldığı sürece her yere girebilir. Bu, Will de E.N., kendi çağının sahte ahlak anlayışına attığı en sert tokatlardan biridir. Önemli olan ne olduğun değil, ne gibi göründüğündür. Ve geldik en temel sorumuza, 120 küsur yıl sonra, bu gotik roman neden hala bizimle konuşuyor? Neden Dorian Gray ölmeyi reddediyor? Çünkü Dorian Gray'in trajedisi, bizim çağımızın gündelik deneyimine dönüştü. O, sosyal medya çağının adeta koruyucu azizi. Sonsuz gençlik ve kusursuz güzellik saplantısı, bugün birkaç dokunuşla herkesin ulaşabileceği bir dijital illüzyon. Hepimiz kendi Dorian Gray portremizi yaratıyoruz. Özenle seçilmiş açılar, en iyi filtreler, en mutlu anlardan oluşan bir galeri. Kendi imajımızın küratörlüğünü yapıyoruz. Peki ya tavan arasındaki kilitli oda? O oda bizim özel hayatımız, filtrelenmemiş düşüncelerimiz, kimsenin görmesini istemediğimiz güvensizliklerimiz, başarısızlıklarımız ve karanlık anlarımız. Portredeki çirkinleşme, Dorian Ian ruhunun somut bir kaydıdır. Bizim portremiz ise, dijital ayak izlerimiz, arama geçmişimiz, sildiğimizi sandığımız ama bir yerlerde hep var olan verilerimiz. Dorian, portreyi yok ederek geçmişini ve günahlarını silebileceğini sandı. Ama portre ve ruh o kadar iç içe geçmişti ki, bıçağı sapladığında aslında kendini yok etti. Kitap, yüzeyin kutsandığı, imajın gerçekliğin yerini aldığı bir kültürün tehlikeleri hakkında yazılmış bir kehanet. Güzelliğin bir para birimi, gençliğin ise en büyük erdem sayıldığı bir dünyada, ruhun ne kadar kolay bir pazarlık konusu haline gelebileceğini gösteriyor. Bize şunu fısıldıyor, kendinden kaçamazsın. Tavan arasına kilitlediğin her neyse, eninde sonunda kapıyı kırıp aşağı inecektir. Dorian Gray'in hikayesi, estetiğin ahlak üzerindeki tehlikeli zaferinin ve kendi imajına tapmanın kaçınılmaz çöküşünün öyküsüdür. Ve, işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.